Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok farklı, hiçbir yerde göremeyeceğiniz nefis bir katmer poğaça tarifiyle geldim. İster kahvaltıya yapın, isterseniz çay saatlerinizde yapın, isterseniz fazla fazla yapıp derin dondurucuya atın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel poğaçaları nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hamur için yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Daha sonra 1 yemek kaşığı tepeleme şeker ve daha sonra 1 paket kuru mayayı ekleyip şöyle maya ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Eğer isterseniz sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra 2 adet yumurtanın beyazını hamurun içerisine, sarısını daha sonra poğaçaların yüzüne sürmek için ayırıyorum. Bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra biraz un ekliyorum ve eklediğim unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip kaşıkla hamuru toparlayana kadar karıştırıyorum. Unu azar azar ilave edip hamuru kaşıkla biraz toparladıktan sonra kaşığı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 6 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre eklediğimiz yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum ve burada da yaklaşık 2-3 dakika kadar toparlıyorum. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve her zaman yaptığım gibi bardağın dibinde kalan yağı da hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık yarım saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Yaz ayında olduğumuz için yarım saat dinlendiriyorum. Eğer kış ayında isek bu süre 1 saate kadar çıkabilir. Evet, yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdığım hamurun havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Toparlarken kesinlikle çok fazla un eklemeyelim. Aksi takdirde poğaçalarımız istediğimiz yumuşaklıkta olmayabilir. Hamurun altına üstüne biraz un serptikten sonra 2 eşit bezeye bölüyorum. İki eşit beze yaptığım hamurun bir tanesini alıp hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum. Hamuru açarken un ve oklava ile açıyorum. Ben açarken oklava kullandım. Her zaman söylediğim gibi benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için genelde oklava kullanıyorum. Ama sizler isterseniz tabii ki de aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için ara ara un serperek açalım. Aksi takdirde yapışmalar olabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra erittiğim 150 gram tereyağının içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ya da toz biber ekleyip bir fırça yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tereyağının içerisine eklediğimiz bu biber poğaçalarımıza inanılmaz bir lezzet veriyor. Ama tabii ki de sizler isterseniz sadece tereyağı da sürebilirsiniz.
Hamurun bir ucunu katlayıp üzerini yağlıyorum ve daha sonra diğer ucunu da üzerine kapatıyorum. Hamuru katlarken de elimle biraz düzeltip tekrar üzerini yağlıyorum. Hamurun her katını yağlayıp katladıktan sonra bir tepsinin içerisine alıyorum ve üzerine bir poşet kapatıp ben diğer bezeyi açarken buzdolabında beklemeye alıyorum. Evet, diğer bezeyi de aynı şekilde yapıyorum. Sizi izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, ikinci hamuru da aynı şekilde yapıp dolaba kaldırıyorum ve ilk yaptığım hamuru tekrar dolaptan çıkartıp açmaya başlıyorum. Hamuru açarken altını üstünü biraz unlayıp ilk etapta elimle bastırıp daha sonra oklavayla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Açtığım hamurun üzerini de aynı şekilde tekrar yağlıyorum. Hamuru yağladıktan sonra üzerine biraz beyaz peynir serpiyorum. Bu aşamada isterseniz patates de kullanabilirsiniz. Gerçekten patatesli de çok lezzetli oluyor. Peyniri de ekledikten sonra çok sık olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Hamuru rulo yaptıktan sonra alt kısımdan tutup üst kısımda birleştiriyorum. Ve elimle biraz genişlettikten sonra bir kenara alıp diğer hamuru da aynı şekilde açıyorum. İkinci hamuru da aynı şekilde hazırladıktan sonra uç kısımlarından tutup biraz genişletiyorum. Bu aşamada isterseniz biraz daha uzatıp daha küçük poğaçalar yapabilirsiniz. Daha sonra bir kesici yardımıyla yaklaşık 3 ya da 4 parmak genişliğinde kesiyorum.
Eğer isterseniz bu poğaçaları bu şekilde hazırladıktan sonra dilimlere bölüp derin dondurucuya atabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp buzlu buzlu pişirip afiyetle tüketebilirsiniz. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bütün poğaçaları aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdikten sonra en sonunda şöyle parmaklarımla üzerine biraz bastırıyorum. Daha sonra ayırdığım 2 adet yumurta sarısının içerisine kalan biberli yağı da ekliyorum ve bir fırça yardımıyla karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra biraz çörek otu ve susamı karıştırıp poğaçaların üzerine serpiyorum. Susam ve çörek otunu serptikten sonra daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda daha önceden ısıttığım 190 derecede 23 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi biberli poğaçalarımız nefis gözüküyor. İster poğaça deyin, ister katmer poğaça deyin, isterseniz börek deyin ama gerçekten muhteşem lezzeti var. Yapımı biraz zahmetli gözükse de inanın bu lezzet bu zahmete değer. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Evet, poğaçalar henüz çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size nasıl kat kat olduğunu ve pamuk gibi yumuşacık olduğunu yakından da detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Sizler biberli poğaçanın güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.